Yusuf, İstanbul'un kalabalık semtlerinden birinde, küçük bir apartman dairesinde yaşayan genç bir adamdı. 20'li yaşlarının ortasında üniversiteden yeni mezun olmuş, hayata dair umutları ve bir o kadar da korkuları olan biri. Her sabah uyandığında geleceğin belirsizliği zihninin en kuytu köşelerinden sızan gri bir sis gibi odasını sarıyordu. Ne olacak sorusu kahvaltıda boğazına düğümlenen bir lokma, otobüste camdan dışarı bakarken gözlerinin önünde beliren flu bir görüntü, uyumadan önce yorganın altında dönüp dururken zihnine takılan inatçı bir melodiydi. İş bulma endişesi, ailesinin beklentileri, evlenip yuva kurma düşüncesi, arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarındaki başarı hikayeleri. Tüm bunlar Yusuf'un omuzlarına binen görünmez yüklerdi. Bir gün yine iş görüşmesinden eli boş dönmüş, Kadıköy'ün kalabalık sokaklarında amaçsızca yürürken bir sahafa denk geldi. İçeri girdiğinde eski kitap kokusu genzini yakan ama bir o kadar da huzur veren bir etki yarattı. Raflar arasında dolaşırken gözüne eski, yıpranmış kapaklı bir kitap çarptı. Marcus Aurelius'tan Kendime Düşünceler. Adını daha önce duymamıştı ancak nedense bu kitaba doğru çekildiğini hissetti. Kitabı alıp eve döndü ve o gece yatağında sayfalarını çevirmeye başladı. Okuduğu her cümle zihninde yankılanan kaygının gürültüsünü biraz daha bastırıyor, düşüncelerine yeni bir pencere aralıyordu. Özellikle şu sözler beyninde şimşek etkisi yarattı. Dışarıdan gelen hiçbir şey sana zarar veremez. Sadece senin onlara verdiğin anlam zarar verir. Yusuf bu sözlerin basit ama güçlü anlamı üzerine düşünmeye başladı. Kendisini sürekli geleceğe dair olumsuz senaryolarla boğan, henüz gerçekleşmemiş dertlerin yükü altında ezilen kendisiydi. İşsiz kalırsam ne yapacağım? Ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Ya istediğim hayatı kuramazsam? Bu sorular aslında dışarıdan gelen tehditler değil, kendi zihninde yarattığı canavarlardı. Geleceği kontrol edemeyeceğinin farkına varması, bir yandan onu ürkütse de, diğer yandan bir özgürlük hissi de veriyordu. Peki, gelecek kaygısıyla başa çıkmak için ne yapılmalıydı? Kitapta okuduğu Stoacı felsefe, Yusuf'a bir yol haritası sunuyordu. Stoacılık, insanın kendi kontrolünde olan ve olmayan şeyleri ayırt etmesi gerektiğini öğütlüyordu. Hava durumu, başkalarının düşünceleri, geçmişteki olaylar, hatta gelecekteki olası felaketler. Bunlar bizim kontrolümüz dışında olan şeylerdi. Kontrolümüzde olan tek şey, olaylara verdiğimiz tepkiler, kendi düşüncelerimiz ve eylemlerimizdi. Yusuf bu düşünceyi hayatına uygulamaya başladı. Örneğin iş başvurularından ret aldığında eskiden olduğu gibi kendini beceriksiz ve yetersiz hissetmek yerine bu durumu bir öğrenme fırsatı olarak görmeye çalıştı. Bu iş olmadı, belki de bana daha uygun bir fırsat beni bekliyordur diye düşündü. Bu polyannacılık oynamak değildi. Aksine kontrol edemediği bir durumu kendi lehine çevirmeye çalışmak, içsel gücünü ortaya koymaktı. Her ret cevabı onu daha iyi bir özgeçmiş hazırlamaya, farklı alanlarda iş aramaya itti. Kaygılandığı zamanlarda zihninde sürekli dönen olumsuz senaryoları fark ettiğinde bir an durup kendine şunu sormaya başladı. Bu düşünce gerçek mi? Gerçekleşme ihtimali ne kadar? Ve en önemlisi bu düşünce benim kontrolümde mi? Bu sorular zihnindeki kaosu düzenlemeye, gereksiz endişelerden arınmaya yardımcı oldu. Geleceğe dair kesinlik arayışı aslında var olmayan bir şeyi kovalamaktı.
Hayatın doğasında belirsizlik vardı ve bu belirsizliği kabul etmek huzurun kapılarını aralıyordu. Yusuf Stoacıların şimdiki ana odaklanma öğretisini de benimsemeye başladı. Geçmişi değiştiremez, geleceği bilemezdi. Elinde olan tek şey şu andı. Sabah kahvesini içerken lezzetini hissetti, o iş arayışında yaptığı araştırmaları yaparken yeni bilgiler öğrenmenin tadını çıkardı. Akşam arkadaşlarıyla buluştuğunda o anın sohbetine ve neşesine kendini bıraktı. Bu küçük anlara odaklanmak, zihnini sürekli geleceğin endişelerinden uzaklaştırarak mevcut anın güzelliklerini fark etmesini sağladı. Elbette Yusuf'un kaygıları bir anda tamamen yok olmadı. İnsan olmak, kaygı duymak demekti bir yerde. Ancak artık bu kaygılar onu felç eden, hayatını durduran devasa gölgeler değildi. Onlar zihnin geçici misafirleriydi ve Yusuf onlara kapısını sonuna kadar açıp içeride kalıcı bir yer vermemeyi öğrenmişti. Kendine şefkat göstermeyi, hatalarını kabullenmeyi ve her şeye rağmen yola devam etmeyi öğrendi. Yusuf'un hikayesi günümüzde pek çok insanın yaşadığı gelecek kaygısının tipik bir örneği. İşsizlik, ekonomik belirsizlikler, sosyal baskılar, küresel sorunlar, tüm bunlar zihnimizi sürekli bir endişe bulutuyla kaplayabilir. Peki bu kaotik dünyada nasıl bir iç huzur bulabiliriz? İşte burada binlerce yıllık geçmişiyle Stoacı felsefe bize güçlü bir rehberlik sunuyor. Stoacılığın temel prensiplerinden biri kontrol ikiliği kavramıdır. Epiktetos'un dediği gibi bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazıları ise değil. Kontrolümüzde olan şeyler, düşüncelerimiz, yargılarımız, arzularımız, tiksintilerimiz ve genel olarak kendi eylemlerimizdir. Kontrolümüzde olmayan şeyler ise bedenimiz, mal varlığımız, itibarımız, başkalarının düşünceleri ve dışsal olaylardır. Gelecek, tanımı gereği kontrolümüzde olmayan bir alandır. Onu önceden bilmek ya da kesin olarak şekillendirmek imkansızdır. Gelecek kaygısı tam da bu kontrol dışı olan şeyleri kontrol etme çabasından doğar. Stoacı bakış açısıyla geleceğe dair olumsuz senaryolar kurmak ve bunların gerçekleşme ihtimali üzerinde durmak tamamen anlamsız bir çabadır. Çünkü bu, kontrolümüz dışında olan bir şeye enerji harcamaktır. Bu durum, rüzgarı eliyle durdurmaya çalışan birine benzer. Ne kadar çabalarsa çabalasın, rüzgar esmeye devam edecektir. Yapabileceğimiz tek şey, kendi yelkenimizi rüzgara göre ayarlamaktır. Stoacılık, geleceğe tamamen kayıtsız kalmamızı değil, ona karşı içsel bir direnç geliştirmemizi öğütler. Bu, olası zorlukları kabul etme ve onlara karşı hazırlıklı olma anlamına gelir. Seneca'nın sözleriyle, kendi kendini hazırlayanlar için hiçbir şey zor değildir. Gelecekte bir zorlukla karşılaşma ihtimalimiz varsa, Stoacı bakış açısı bu zorluğu zihnimizde canlandırıp onunla nasıl başa çıkacağımızı düşünmemizi önerir. Bu, kaygılandığımız senaryoları tekrar tekrar canlandırıp felaket tellallığı yapmak değil, rasyonel bir şekilde çözümler üretmeye odaklanmaktır. Örneğin Yusuf'un işsiz kalma kaygısı. Stoacı yaklaşım, bu kaygıyı görmezden gelmek yerine, işsiz kalırsam ne olur, en kötü senaryo nedir diye sormayı ve sonra bu en kötü senaryoya nasıl bir tepki verebileceğini düşünmeyi teşvik eder. Belki daha küçük bir şehirde iş arar, belki geçici bir işte çalışır, belki yeni bir beceri edinir.
Bu düşünme biçimi kaygıyı somut adımlara dönüştürerek pasif bir endişeden aktif bir çözüme geçiş sağlar. Bu aynı zamanda amorf kaygıyı, belirsiz ve tanımlanamayan korku, tanımlanabilir ve yönetilebilir bir endişeye dönüştürmektir. Ayrıca Stoacılar amorfati, yani kaderi sevmek kavramını savunurlar. Bu, başımıza gelen her şeyi iyi ya da kötü kabul etmek ve hatta sevinçle karşılamak anlamına gelir. Çünkü her olay bize bir şeyler öğretme potansiyeli taşır. Gelecekte karşılaşacağımız her zorluk, karakterimizi güçlendirme, sabrımızı arttırma veya yeni yollar keşfetme fırsatı sunabilir. Yusuf'un yaşadığı retler, onu daha dirençli ve farklı fırsatlara açık hale getirdi. Stoacılık, aynı zamanda şimdiki ana odaklanmanın önemini vurgular. Gelecek, henüz var olmayan bir zamandır. Geçmiş ise çoktan geçmiş, değiştirilemez bir zamandır. Sahip olduğumuz tek gerçeklik, içinde bulunduğumuz andır. Gelecek kaygısı bizi sürekli bu anın dışına çıkarır, zihnimizi henüz yaşanmamış senaryolarla meşgul eder. Bu, hayatın kendisini kaçırmamıza neden olur. Stoacı alıştırmalar, dikkatimizi şu anki faaliyetlerimize yönlendirmemizi, duyularımızı kullanmamızı ve mevcut anın tadını çıkarmamızı teşvik eder. Yusuf'un kahvesini içerken o anın tadını çıkarması bunun güzel bir örneğidir. Son olarak Stoacılık erdemli bir yaşam sürmenin önemine odaklanır. Bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük. Bu erdemler içsel huzurun anahtarıdır. Gelecek kaygısı genellikle dışsal başarılar, materyalist hedefler veya başkalarının onayına bağımlılıktan beslenir. Stoacılar gerçek mutluluğun ve huzurun dışsal koşullara bağlı olmadığını, aksine içsel erdemlerimizden kaynaklandığını öğretir. Eğer doğru olanı yapıyorsak, iyi bir insan olmaya çalışıyorsak ve kendi değerlerimize uygun yaşıyorsak, dışsal olaylar ne olursa olsun içsel bir tatmin ve dinginlik bulabiliriz. Bu hikaye ve stoacı yorum sizlere kendi gelecek kaygılarınızla başa çıkma konusunda yeni bir bakış açısı sunmuş olabilir mi? Belirsizliklerle dolu bu hayatta kontrol edemediklerimize takılıp kalmak yerine kontrol edebildiklerimize odaklanarak daha huzurlu bir yaşam sürmemiz mümkün mü? Sizce Yusuf'un hikayesinde en çok hangi kısım size dokundu ve neden? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.